Hepimiz o hissi biliriz değil mi? Güzel bir gecenin ardından gelen o meşhur akşamdan kalma hali. Ama o baş ağrısının ve yorgunluğun çok daha derinlerinde, vücudumuzun gizli kontrol merkezinde, yani hormonlarımızda neler olup bittiğini hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam olarak bu konuya dalıyoruz. Çünkü mesele sadece ertesi gün kendinizi nasıl hissettiğiniz değil. Aslında içtiğiniz her bir kadeh, vücudunuzun o inanılmaz hassas hormonal dengesiyle bir pazarlığa oturuyor. Peki, bu pazarlığın sonucu ne oluyor? Kazanan kim? Gelin bu işin iç yüzünü hep birlikte görelim. Peki, ilk durağımız erkekler. Neden mi? Çünkü alkolün hormonlar üzerindeki etkisi burada gerçekten çok net. Yani rakamlarla konuşabiliyoruz, o yüzden anlaşılması daha kolay. Şimdi bu işin nasıl yürüdüğünü anlamak için aklınıza bir fabrika getirin. Vücudumuzda HPG ekseni dediğimiz bir sistem var. Bunu testosteron üreten bir fabrika montaj hattı gibi düşünebilirsiniz. Beyindeki patronlar yani hipotalamus ve hipofiz aşağıdaki üretim bandına yani testislere sürekli olarak hadi bakalım üretime devam diye sinyal yolluyor. Normalde her şey tıkırında işliyor. İşte alkol tam da bu noktada devreye giriyor ve adeta bir sabotajcı gibi fabrikanın sigortalarını attırıyor. Önce ne yapıyor? En tepedeki patronun yani hipotalamusun sesini kısıyor. Patronun emri aşağıya ulaşmayınca ne oluyor? Bütün hat yavaşlıyor, zincirleme bir kaza gibi ve sonuç montaj hattının sonundan çıkan testosteron miktarı resmen çakılıyor. Ama durun, hepsi bu değil. Alkol sadece iletişim hatlarını kesmekle kalmıyor, aynı zamanda doğrudan üretim bandının kendisine, yani testislerdeki o testosteron üreten işçi hücrelere, Leydig hücrelerine saldırıyor. Düşünsenize, hem patron emir vermiyor, hem de var olan işçiler zehirleniyor. Yani tam anlamıyla bir çifte darbe. Peki, çok içmek ne demek? Sınır nerede? Bilim insanları bu işi basitleştirmek için genellikle ikiye ayırıyor. Haftada 14 kadeha kadar olan ölçülü tüketim ve bunun üzeri olan yoğun tüketim. Şimdi sıkı durun çünkü bu iki grup arasındaki fark gerçekten de dağlar kadar. Ve işte rakamlar. Bakın, etki tamamen ne kadar içtiğinizle alakalı. Ölçülü içenlerde %6,8'lik yani fena değil diyebileceğimiz bir düşüş var. Ama yoğun içenlere bakın. Rakam %50'ye fırlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Testosteron üretiminiz yarı yarıya düşebiliyor. İnanılmaz bir fark değil mi? Tamam, rakamlar çarpıcı ama bu bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Şöyle bir düşünün. Son zamanlarda enerjiniz mi düşük? Spor salonunda eskisi gibi performans gösteremiyor musunuz? İşte bütün bu belirtiler belki de yaşlanıyorum ya da çok stresliyim diye geçiştirdiğimiz şeyler aslında bu hormonal düşüşün birer işareti olabilir. Peki, şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani kadınlardaki duruma bakalım. Burada işler biraz daha karışık. Erkeklerdeki gibi düz bir aşağı iniş yok. Alkol burada adeta bir ip çekme oyunu oynuyor ve farklı hormonları zıt yönlere çekiştiriyor. İşte o ip çekme oyununun başrol oyuncuları, östrojen ve progesteron. Alkol bir yandan östrojen seviyesini yukarı doğru çekerken, diğer yandan progesteronu aşağıya bastırıyor. Vücudun o hassas dengesi için hayati olan bu iki hormonun ayarı şaşıyor. Haliyle bu durum adet döngüsünden ruh halimize kadar her şeyi etkileyebiliyor. Peki bu östrojen neden artıyor? Sorumlu vücudumuzun arıtma tesisi olan karaciğerimiz. Karaciğer alkolü gördüğü an "Aman tanrım zehir geldi" diye alarm veriyor ve bütün işini gücünü bırakıp onu temizlemeye odaklanıyor. Bu sırada ne oluyor? Normalde işlemesi gereken östrojen birikiyor, sırada bekliyor ve kandaki seviyesi yükseliyor. Bu hormonal dalgalanmaların en çok merak edilen etkilerinden biri de tabii ki doğurganlık. Yani o akşam içilen bir kadeh şarap hamile kalma şansını gerçekten etkiliyor mu? Cevap evet, etkiliyor. Ve burada kritik olan bir şey var. Ne zaman içtiğiniz, neredeyse ne kadar içtiğiniz kadar önemli. Tabloya bakın. Özellikle döngünün ikinci yarısında yani yumurtlama döneminde ve hemen sonrasında içilen alkol, hamile kalma ihtimalini ciddi anlamda aşağı çekiyor. Şimdi buraya kadar biraz karamsar bir tablo çizmiş olabiliriz ama iyi haber şu, vücudumuz inanılmaz bir makine. Yani bu etkiler kalıcı olmak zorunda değil. Her şey ne kadar ve ne sıklıkla içtiğinize bağlı. Yani aslında direksiyon sizin elinizde. Vücudumuzun kendini toparlama gücü gerçekten müthiş. Alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişikliklerle bile hormonal sağlığınız için büyük bir adım atabilirsiniz. Bu tablo her şeye özetliyor aslında.
Bakın, bir gece işin ucunu kaçırdınız diyelim, vücut bunu birkaç günde toparlıyor. Ama bu iş aylar, yıllar sürdüyse o derin hasarın onarılması bir yılı bile bulabiliyor. Bu tablo bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, vücudumuzun inanılmaz iyileşme gücü. İkincisi, kronik hasarın bedelinin ne kadar ağır olabildiği. Peki tamam, anladık. Şimdi ne yapacağız? İşte bu son bölümde bütün bu bilgileri alıp hayatımıza uygulayabileceğimiz pratik ve akıllıca adımlara bakacağız. İşe basit bir kuralla başlayalım. Özellikle erkekler için hormonal etkiyi minimumda tutmak istiyorsanız sihirli rakam 2. Günde 2 kadehi geçmemek en temel ve akılda kalıcı başlangıç noktası. Ve işte size birkaç akıllıca tüyo daha. Alkol alırken yanında mutlaka su için, asla aç karnına içmeyin, o şekerli kokteyllerden ve karıştırıcılardan mümkünse uzak durun. Ve belki de en önemlisi, vücudunuza dinlenme şansı tanıyın. Haftada en az 2 gün alkole ara vermek sisteminizin nefes almasını sağlar. Peki ya alkolü azalttık, iyileşmeyi nasıl hızlandırırız? Burada da devreye hayat tarzımız giriyor. Kaliteli uyku, özellikle testosteron üretimi için olmazsa olmaz. Ağırlık antrenmanları harikalar yaratır. Ve tabii ki doğru beslenme. Unutmayın, mesele sadece neyi kestiğiniz değil, onun yerine ne koyduğunuzdur. Sonuçta her şey bir seçime bakıyor. Artık alkolün vücudunuzun hormonal haritasını nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Bu, yasaklarla veya kısıtlamalarla ilgili bir durum değil, tamamen bilinçli olmakla ilgili. Peki siz bu bilgi ışığında bir sonraki kadehinizi nasıl dengeleyeceksiniz? Karar sizin.